Uzun süren bekleyişler sonrasında ardı ardına bir sürü kez indirime giren ve şu anda neredeyse bütün yarış severlerin kütüphanesinde bulunan F1 2020 oyununa başlarken işinize yarayacak 5 püf noktayla karşınızdayım. Ben Arkın, haydi videoya geçelim. Bu sene oyuna ikinci bir yarış tarzı eklendi, casual tarzı olarak adlandırılıyor. Bu tarza birazdan değineceğim. Öncelikle standart herkesin alışık olduğu ayarlardan bahsedeyim. Bu ayarlarda altta gördüğünüz 5 ayar daha az zorlayan kapattığınızda çok rahatlıkla alışabileceğiniz ayarlar olduğu için onları direkt kapalı da başlayabilirsiniz. Belli başlı tuşları var ve bu tuşlara bastığınız anda aktifleşen ayarlar onlar. 4 temel ayarımız var burada. Zamanla alıştığınız ve zamanla kaldırmanız gereken. İlk olarak Braking Assist var. Braking Assist oyuna başladığınızda zaten beginner ayarlarda başladığınız için high modda oluyor. Bu sizin hızınızı kaybettirir. Zaten bunların hepsine ayrıca bir videoda değineceğim. Bunu başlangıçta bile bence medium'a çekerek başlayabilirsiniz. Anti-lock brakes ayarı tekerlerin kilitlenmesini kapatan bir ayardır. Bu zaten braking assist açık olduğu sürece açık bir şekilde bulunacak. Onu braking assist'i artık bitirdiğinizde ihtiyaç duymadığınız bir zamanda kapatmanızı tavsiye ederim. Zaten başka türlü kapatamıyorsunuz. Traction Control oyuna en çok etki eden ama en zor vazgeçilen ayardır. Çünkü arabanın aslında bir tık gücünü kısarak sizin sürüşünüzde çok daha kontrollü bir şekilde ayarlıyor. Siz spin atmaya başlayacağınızı anladığı anda arabanın gücünü kısıyor fark ettirmeden. Bu yüzden size ciddi bir hız kaybına sebep oluyor. Ancak oyununuzda bir o kadar kolaylaştırıyor. Ve son büyük ayarda vites harici olarak Racing Line. Bu ayarda yollara, tracklere alıştığınız sürece zamanla kaldırabileceğiniz bir ayardır. Zaten tracklere öğrenmeyi de birazdan bahsedeceğim. Racing Line'ı da ilk başlattığınızda oyunu açık olarak başlamanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Casual Settings kısmında ise ayarlar çok basite indirgeniyor ancak Steering Assist ayarı da burada ekleniyor. Bu sizin virajlarda direksiyonu az çevirmeniz halinde daha fazla çeviren, sizin direksiyonu kaçırmanız halinde onu toplayan, yani sizden kontrolü ciddi bir miktarda kısan bir ayardır. Auto Reset Track ayarı da burada ekleniyor. Bu da eğer ki track'ten çıkarsanız sizi otomatik olarak track'e geri getiriyor. Oyunda yeniyseniz casual ayarlarla başlayıp oyuna alışmanızı daha ardından standarta geçip professional ve elite olarak yavaş yavaş arttırmanızı öneririm. Ama ilk defa F1 oynuyorsanız casual başlamanızı gerçekten öneririm. Gelelim oyunun en çok zevk arttıran ve sizi de en çok geliştiren kısmına. Yarıştığınız yeri bilmek. Tracklere alışmak için My Team ve kariyer modlarında size sunulan bir antrenman modu var. Bu modda sizin fren yapmanız gereken, DRS'leri açmanız gereken, virajlarda olmanız gereken ve tırmanmanız gereken apex'leri gösteren bir şerit oluyor. Bu şeritlerden geçiş hızınıza göre siz mor, yeşil ya da kırmızı şekilde puan alıyorsunuz ve bunların sonunda pisti nasıl bitirdiğiniz, iyi mi, kötü mü, ortalama mı bitirdiğiniz size oyun söylüyor. Ve My Team'de ya da kariyerde kullanabileceğiniz bir research point veriyor size. Research point kısmından çok bence trackleri öğrenmek için en etkili yol, yani time trial'da yarışmak, bir pistte çok fazla yarışmaktansa bu antrenman modunda. Denemenizi tavsiye ederim, sadece single oynamak ya da online oynamak için aldıysanız bile bence bütün trackleri bir bu antrenman modunda deneyin. Çok fazla gelişmenizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Gelelim zorluğu ayarlama kısmına. Eğer ki Williams'la çok kolay bir şekilde Hamilton'a bile 4 saniye, 4,5 saniye fark atarak ve kendiniz aslında en iyi sürenizi vermediğiniz bir şekilde daha iyisini yapabileceğinizi düşündüğünüz halde birinci oluyorsanız ya da bu şekilde kendi takım arkadaşınızla 1,5 saniye attıysanız ve yani oyunda belli başlı şeyler vardır, Mercedes'in ilk iki olması gibi maalesef ki. Bunları bozup rahatlıkla ikinci olabiliyorsanız ve arkadaşınıza fark atıyorsanız biraz zorlaştırmanızı tavsiye ederim. Ben şimdi 80 aldım ve bir tur atıyorum. Bakalım neler olacak. Evet, üçüncü oldum. Yine çok iyi bir sonuç altısında Renault için. Ama bakıyorum ki takım arkadaşımla aramda sadece 0,6 saniye var. Takım arkadaşınızla aradaki fark 1 saniye içindeyse, hatta yarım saniyeye yakınsa
Bu ayar sizin için iyi bir ayardır. Sizin seviyenizde bir ayardır. Bir tık daha arttırarak kafa kafaya getirip kendinizi zorlamak isteyebilirsiniz. Ama bir saniye içine soktuğunuzda takım arkadaşınızdaki farkı sizin için yeterli olacaktır. Gelelim frenleme noktalarına. Frenleme noktası çoğu viraj için yakın mesafeler olup genelde bu 100 metre zımbırtısının oralardır. Bu rahat bir şekilde dönmeniz için gerekli olan uzaklıktır. Uzmanlaştıkça daha geç basabilirsiniz. Ama bir pisti öğrenmeden, daha o pistteki ilk iki turunuzda, üçüncü turunuzda alışmadan geç fren yapmaya çalışırsanız bu olabilir. Track dışına çıkabilirsiniz. Ya da çok erken basarsanız da gereksiz bir şekilde yavaşlayıp çok fazla hız kaybedebilirsiniz. Bu yüzden noktaları öğrendikçe, oynadıkça öğrenerek kendinizi daha da hızlandırabilirsiniz. Son olarak kamera açılarından bahsetmek istiyorum. Burada iki en yaygın kamera açısını anlatacağım. Çünkü diğerlerini ben de hiç kullanmadım. Kullanan da çok görmedim. Bütün videoyu TV Pod'da çektim. En çok kullanılan ve en uygun, en rahat sürüşü sağlayan kamera açısı budur. Şu anda kokpitte sürüyorum gördüğünüz üzere. Cockpit View'ın artı yanı tam bir simülasyon havası oluşturması. Ama eksi yanı da ortadan geçen halo demirine bir Formula 1'ci değilseniz alışık olmadığınızdan tam önünüzü net bir şekilde göremiyorsunuz. Bu yüzden ufak tefek kontrol kayıpları, dikkat kayıpları yaşayabilirsiniz. Eğer bir track'te çok iyi değilseniz, mesela Monza'da 100 tur attıysanız tamam atın Cockpit View'da sorun değil. Ama ilk turunuzsa kokpit atmayın. TV Pod atın, bir pisti öğrenin. Nerede ne yapmanız gerektiğini öğrenin. Sonrasında alıştığınız zaman geçin kokpite, rahat rahat oynayın. Yeni başlayanlara tavsiye ederim. Bu kadar. Bir sonraki videoda bu destekleri nasıl kapatmanız gerektiğini kendi fikrimce anlatmaya çalışacağım. Hangi sırayla ne kadar zorlu olduklarını çıkarmanın ve farklarını da elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.